Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Dünya Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunlara bakalım. Ağacın ruhu olarak geliyor. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Ailesiyle ilgili bazı durumlar olabilir. Kökleriyle ilgili, ailesiyle ilgili bazı durumlar olabilir bugün. Daha çok böyle bu enerjileri toparlamak istedi. Kötü gidiyorsa ya da kötüyse aile ilişkileri bunları toparlamak istedi. Ya da iyiyse bile daha böyle sıkı enerjilere, daha yüksek sevgi enerjilerine geçmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki aile kartı geldi. Yıkım ve ilahi eril kartıyla beraber. Şimdi burada bugünün enerjisinde daha çok aile ile ilgili konularla sınanacağı bir gün olacak diyebilirim. Çok ani bazı sıkıntılı süreçler yaşanmış olabilir aile hayatı ile ilgili. E, Yakınını kaybetmiş olabilir, güvendiği bazı kişilerle sorunlar yaşamış olabilir. Çok ani hayatından çıkan bazı kişiler olmuş olabilir. Bu dediğim gibi gerçek bir kayıp da olabilir. Umarım değildir. Bazıları için de güvenle ilgili bazı sorunlar yaşanmış olabilir. Daha sıkıntılı süreçlerden geçilmiş olunabilir. Burada daha çok kontrolü ele almak isteyen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Daha çok burada sorun her neyse bu sorunu toparlamalıyım. İlla kendisi başrolde olmasına gerek yok buradaki sorunların. Aile içerisinde sıkıntılar vardır. Bunları toparlamak istediği, düzeltmek istediği bir günün içerisinde olacak. Bu yıkım aslında olması gereken bir yıkım olduğunu da söyleyebiliriz. Sistem tarafından gerçekleştirilen bir yıkımla karşı karşıya. Ailede, aile kavramıyla, aile karşı aldığı tutumla ilgili sınandığı bir süreçte. Bazıları bağımlılık çalıştırıyor olabilir, bu bağımlılıkla sınanacaktır. Bazıları da çok fazla uzak enerjilerde kalmıştır. Bununla sınanacaktır. Birçok şekilde olabilir. Günün enerjisinde uyum ve denge, vicdan, merhamet, yorgun hissetme, çevrenin etkisi, mücadele ve mukavemet, karşılık bulamama kartları geldi. Şimdi burada aslında yaşanan sorun her neyse, sıkıntılı süreç her neyse, burada dengeye gelmeye, dengeye getirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Bu hissettiğim daha çok böyle kendisi ana merkezde değil de aile içerisinde sorunların olduğu ve burada iki tarafı da ya da tarafları da orta noktaya getirmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Vicdan ve merhamet kartıyla daha çok vicdan yaptığı, işte bir taraf haksızdır ama kıyamıyordur. Daha böyle iyi enerjilerin oluşmasını istiyordur. Bunlarla ilgili çabaladığı bir sürecin içerisinde olacak. Kendini çok yorgun hissedecek. Çok zorlanacağı bir süreç olacak aslında. Mücadele kartı da geldi. Ciddi bir mücadele gerektirecek yaşanılan sıkıntılı durumu toparlayabilmek adına ve çevrenin de olumsuz etkileri de onun attığı adımlara karşı daha çok böyle engel oluşturacak diyebilirim. Attığı adımlara karşılık bulamadığı bir sürecin içerisinde de olabilir. Yani taraflar çok yorucu bir enerji oluşturmuş olabilir. İnat enerjisi olabilir. Burada toparlamak için uyumu ve dengeyi sağlayabilmek, o çatı, ailenin o çatı olma durumu, koruma, kollama durumu, işte bu yıkımdan çıkıp tekrar o aile, o çatı güvenli alanı sağlayabilmek adına ciddi bir mücadele içerisinde olacak. Daha çok dediğim gibi kendi merkezde değil ama çevresindeki durumları toparlamaya çalışan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir ve size etkisi nasıl oluyor bu durumların, bunlara bakalım. Öncelikle bugün neler yaşayabilir dediğimizde asa dörtlüsüyle beraber bugün artık aradaki sıkıntıları toparlamak isteyen bir enerjide olduğunu zaten söylemiştik. Artık bu sıkıntıları geride bırakıp kutlama yapılacak, daha iyi enerjilerin ortaya çıkmasını istediği bir sürecin içerisinde ciddi şekilde toparlamaya çalışıyor diyebiliriz sorunları. Bağlılık kartı, tabiyet kartı geldi. Şimdi burada yaşanan durumlar her neyse
bağların güçlü olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani her ne yaşanmış olursa olsun, nasıl yanlış yapılmış olursa olsun toparlanması gerektiğini düşünüyor. Yani böyle kalmaması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burada biraz kendini de suçlu hissediyor. Neden? Kararsız, dengesiz tutumlar, ikilemler, verdiğin karardan kolay cayma. Bu durumların yaşanması ile ilgili kendisinin de çok net tavırlar koymamasından kaynaklı bunların yaşandığını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Bazıları için bir evlilik ya da ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili konular dahil olmuş olabilir. Konulardan kaynaklı yıkımlar gerçekleşmiş olabilir. Burada kendini birazcık aileye karşı bağımlı da hissediyor. Aynı zamanda kendine de kızdığı bir süreçte, yani burada bazıları için işte dedik ya, eril kartı geldi ya, burada toparlaması gerekiyor. Belki ailenin kendini babası gibi hissediyor. Ailedeki, sülaledeki hatta toparlayıcı kişiyi kendi, hatta kurtarıcıyı kendi olarak görüyor olabilir. O yüzden kendine de kızdığı bir süreçte. Neden bunları yaşıyor dediğimizde asa dokuzlusun. Şimdi değnek dokuzlusu bize korku, duvar örme ve yorgun düşmekten bahseder. Üzüntü ve merak kartıyla. Bir kart daha alacağım buraya. Bir süre kendini çekmiş olabilir. Münzevi kartıyla beraber aileden, çevreden, insanlardan kendini birazcık çekmiş, kendi içine dönmüş, kendi hayatına odaklanmış olabilir aklınızdaki kişi. Ve burada da bu durumdan kaynaklı da, yani hem duvar örmeyle münzevi kartı şimdi beraber olduğu için asa dokuzlusuyla, değnek dokuzlusuyla, şimdi aileyle iletişimi çok az olmuş olabilir yakın geçmişte. Görülse bile çok içten olmayan, uzak olan ya da onlarla ilgilenmeyen bir enerjide olmuş olabilir. Kendine dönmüş olabilir. Ve şu an yaşanılan sıkıntılı durumlarda kendi payı olduğunu ciddi şekilde düşünen bir aklımızdaki kişi var. Kendi yaşadığı sıkıntılardan dolayı, sorunlardan dolayı kendi içine dönmüş ve daha çok böyle kendiyle, kendi hayatıyla alakadar olmuş olabilir. Ve şu an aslında aileyi, bu yüzden aileyi biraz böyle boşladığını ya da bazı şeyleri toparlayabilecek kişi oyken onun bunun farkında olmamasından kaynaklı bu duruma geldiğini düşünüyor olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir yakın gelecekte dediğimizde? Kılıç Kraliçesi, gurur ve yalnızlık kartıyla beraber. Şimdi burada ciddi bir çabanın içerisine girecek aklınızdaki kişi ama daha çok böyle öfke ve kızgınlık enerjisinin yüksek olduğu bir süreçte olacak. Yani bu ne kadar çabalasa da, eyleme geçse de, bir şeyleri toparlamak istese de karşısındaki insanlardan bu şekilde bir cevap almayacak diyebilirim. Ve bu süreçte belli bir şeyden sonra bir inisiyatif alma durumuyla artık biraz da gurur ve kızgınlık durumunun da ortaya çıkmasıyla beraber kendini çektiği bir sürece doğru geçecek diyebilirim. Daha çok böyle kendi inisiyatifini alıp kendi hayatına odaklanması gerektiğini, burada bir şeylerin düzenlediğini düşündüğü bir süreç olacak diyebiliriz. Bu durumun size yansıması nasıl, buna bakalım. Kılıç onlusu, kılıç sakızlısı, kılıç altılısı, şeytan kartı. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında size yansıması elim kolum bağlı dediğiniz enerjilerde geliyorsunuz. Biraz böyle bilinçaltınızın karanlık tarafları sizi e, ele geçirmiş diyebilirim. Buradan çıkın lütfen. Her konuda, her ne olursa olsun her zaman bir çözüm yolu vardır. Teslimiyete geçmek en önemlisidir en başta. Şimdi burada şeytan kartıyla tutkularınız, istekleriniz, arzularınız üst düzeye çıkıyor olabilir ama yaşanılan durumları ya da aradaki bu durumları düzeltebilecek güçte olmadığınızın farkındasınız. Bunu düşünüyorsunuz. Elim kolum bağlı, benim yapabileceğim bir şey yok diyorsunuz. Kılıç onlusuyla beraber çok canınızın yandığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Aileye çok fazla yönelindiği için sizinle ilişkisi ciddi şekilde yara almış olabilir. Buradaki asa dörtlüsü durumu sizde olabilirsiniz. Yani ilişkinin üst seviyelere taşınma isteğiyle yaşanan bazı durumların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Böyle bir isteğiniz olabilir. Burada artık kendinizi çok yorgun ve yalnız hissettiğiniz bir süreçtesiniz ve burada artık birçoğunuz artık burada olmamalıyım dediğiniz bir sürecin
içerisine doğru giriyorsunuz. Kılıç altanısıyla beraber artık bir şeyleri geride bırakmanız gerektiğinin çok net farkındasınız. Özellikle bu ilişkinin bittiğini düşünen arkadaşlarım olabilir. Burada yaşanılan durum siz bile olsanız, sizle ilgili de olsa olmasa da, yani aile durumuyla ilgili de olsa ya da olmasa hiç fark etmiyor, konuşamadım. Hiçbir zaman kılıç sakızlısı olmadığını, yani elim kolum bağlı enerjilerinde kalmamanız gerektiğini kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Hangi enerjilerdeyseniz o enerjileri hayatınıza çekiyorsunuz. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir, buna bakalım. Yani siz de kendinizi çok ciddi şekilde yanlış yapıldığını düşünüyorsunuz. Yansıması bu şekilde geliyor. Şimdi deve metaforu olarak geliyorsunuz. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı, ruhun karanlık gecesi, terk etmek ve hissizleşmek kartıyla beraber. Şimdi daha çok böyle bilinçaltınızın o karanlık tarafının sizi ele geçirdiği bir süreçtesiniz. Buradan çıkın lütfen. En basit yapabileceğiniz Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Özür dilerim. Lütfen beni affetseniz seviyorum. Teşekkür ederim. Bu bile çok büyük katkı sağlayacaktır. Lütfen bunu yapın. Olumsuz enerjilerde kalmayın. Daha çok böyle ruhun karanlık gecesi negatif taraflarına, bilinçaltınızdaki korkularla uğraştığınız, o korkuların çok üste çıktığı bir süreçte olduğunuzu bize gösteriyor. Ancak çok sabırlı bir enerjiniz var. Bu iyi bir şey. Daha böyle mülayim tabiatlı olduğunuzu ve daha sabırlı olmak, daha sakin enerjilerde olmak, daha net görmeyi sağlar, bize getirir. Şimdi burada hissizleşmek ve terk etmek kartıyla birçoğunuz burada olmamanız gerektiğini, duygularınıza kızdığınız bir süreçte olduğunuzu söylüyor bize. Artık bu alanda olmamalıyım, bu ilişki içerisinde olmamalıyım, buradan gitmeliyim dediğiniz, duygularınızı yok saymak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki gerçek aşkı hissediyorum ve kavuşmak kartı da geldi. Yani öyle bir şeyde ki ciddi şekilde zihin ve kalp arasında gidip gelen enerjilerdesiniz. Karamsarlığın içerisine giriyorsunuz ve bu karamsarlıkla beraber diyorsunuz ki hayır, bitirmeliyim işte. Artık yol ayrımına geldik. Buradan sonrası yok. Bitmesi gerekiyor dediğiniz bir süreçtesiniz. Ama diğer taraftan da diyorsunuz ki hayır, barışmam gerekiyor. İşte onu seviyorum, aramızdaki şeyler gerçek duygu dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Yanlış kararlar aldığınızı düşünüyorsunuz. Enerjinizin çok düşük olduğunu hissediyor ve düşünüyorsunuz. Bazılarınız üzerinizde bir şeyler yapıldığında düşünüyor olabilir. Bunlarla ilgili çok yöntem var. En başta dualar okuyabilirsiniz. Ama bunu çok böyle evet bana bu yapılıyor gibi algılamayın. Büyütmemeniz gerekiyor. Bu plasebo etkisiyle direkt olmayan bir şeyi de şey yapabilirsiniz. Burada daha çok böyle negatif enerjilerin etkisi var ama bunu birazcık siz olumsuz düşüncelerinizle oluşturuyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Yanlış seçimler yapmaktan korkuyorsunuz. Bir tarafınız ayrılmanız gerektiğini söylüyor, diğer tarafınız barışmanız gerektiğini söylüyor ve burada ciddi şekilde kafa karışıklığınız oluşuyor. Bu şekilde olduğunuzda daha çok böyle kendinizi sessiz sakin bir ortama alıp zihninizi susturmaya çalıştığınız bir sürecin içerisine girmenizde fayda olabilir. Daha sakin enerjilerde düşünürseniz, değerlendirirseniz çok daha iyi olacaktır. En başı da illa bir karar verme aşamasında bazen olmamamız gerekir. O yüzden teslimiyete geçip Rabbim senden gelen kabulüm, akıştayım demeniz bile çok büyük katkı sağlayacaktır. Diyelim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. En çok nelere dikkat etmelisiniz bugün, bunlara bakalım. Bir tane de olumlama kartı alalım. Bugünün olumlaması. Sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor diyebilirsiniz. Biri seçen arkadaşlarım, yıldız kartı. Kendi değerinizin farkına varmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Ama farkına varma durumu daha çok böyle biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Biraz kendinizle baş başa kalıp kendi içinizdeki hem karanlıklarla yüzleşmek ya da kendinizle ilgili negatif inançları fark etmek, bunların gerçek olmadığını anlamak ve bunları şifalandırmaya ihtiyacınız olduğu bir süreçtesiniz diyebilirim. Yıldız kartında kadersel değişimlerden de bahseder, bazen karmalardan da bahseder bize.
Şimdi bu noktada daha çok kendi içinizdeki sürekli gelişen o döngülere bakmanızı istiyor diyebilirim kartlar. O karanlık olarak gördüğünüz, negatif gördüğünüz, hep ben bunları yaşıyorum dediğiniz şeyler neler hayatınızda? İçinize dönüp bunlara bakın, bunları değerlendirin ve burada şifalanması gereken neyse bunun şifalanması için Rabbime niyette bulunun. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim diyebilirsiniz. Olumlamalar yapabilirsiniz. Birçok yöntemden faydalanabilirsiniz. Ama özellikle bugün biraz yalnız kalıp kendi içinize döndüğünüz ve belki bir karmayı temizlemeniz gerektiğini fark edeceğiniz, belki de kendi içinizdeki o ışığı, gücü fark edeceğiniz bir süreç olacağını söyledi. İkiyi seçin arkadaşlar. Kupa ikilisi güzel. Bugün bazı konularda ikilemlerin içerisinde de kalacak olabilirsiniz ama daha çok sevgiyi, aşkı düşünerek daha çok duygusal olarak bu enerjileri arttıracağınız bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim. Burada şey gibi düşünmeyin, işte çok güzel bir haber gelecek gibi, umarım gelir ama buradaki enerji daha çok böyle hayattan zevk aldığınız, daha çok böyle ya tamam sıkıntılar yaşıyoruz ama biz birbirimizi seviyoruz dediğiniz o düşünceyle enerjinizi toparladığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Özellikle ikilemlerin içerisinde olacak olan arkadaşlarım. Burada sevgiyi, yani bu ilişkide sevgi alıp alamadığınızı sorgulamanızda fayda var diyebilirim. Bu biraz aydınlatabilir sizi. Üçü seçen arkadaşlarım. Kupa üçlüsü. Yani bazılarınız üçlü bazı durumların içerisinde kalıyor olabilir ve bunun bilinmezliği içerisinde ne yapacağınızı çok kestiremiyor olabilirsiniz ama bugün daha çok böyle bir kart daha alalım ama güzel enerjilerin aktif olacağını söyleyebilirim. Asa üçlüsü geldi. Yani bu noktada üçlere dikkat edin bugün. Yani bu noktada aslında sevgiyle güzel günlerin geleceğini beklemeniz gerektiğini söylüyor kartlar diyebilirim. Artık elinizden gelenin birçoğunu yaptığınızı ve karşılığını alma sürecine doğru girdiğinizi söyleyebiliriz. O yüzden güvenin, sisteme güvenin, yaptıklarınıza güvenin, kendinize güvenin ve akışa bırakın diyebiliriz. Kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.